Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir cümle veya kelime içinde geçen özel karakterleri Excel'in yerine koy formülüyle nasıl bulup kaldırabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Aslında yerine koy formülü bir metin dizesinde eski metin yerine yeni metin koyar. Yani metin dizesindeki belirli bir metni değiştirmek istediğinizde bu formülü kullanırsınız. Benim verdiğim bu örnekte A sütununda isim ve soy isimlerin arasında özel karakterler var. Şurada görüyorsunuz. Büyük, küçük, yıldız, yüzde, artı, slash, tire, alt tire, çift tire, noktalı virgül, diyez gibi özel karakterler. Burada ise B sütununda ise bu özel karakterlerin kaldırılmış hali var. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Bakın burada sürekli A sütununda isimler ve soy isimler aynı zamanda özel karakterler değişiyor. Burada ise formül çalışıyor ve bunları özel karakterlerden kurtarıp normal hale getiriyor. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bunun için şuradaki başlıkları alıyorum. Şuraya bunları yapıştırıyorum. Hatta şuradan şu örneği alıp özel yapıştır değerleri diyeceğim. Burada da bu özel karakterleri kaldıracağım şimdi. Shift eşittir diyorum. Yerine koy. Metin dediğimiz burası. Yani şu metni seçiyorum. Noktalı virgül. Eski metin dediğim benim burada değiştirmek istediğim kısım. Çift tırnak diyorum. Ben mesela şuradaki ilk özel karakter olan ünlemi değiştirmek istiyorum. Ünlemi seçtim. Çift tırnak tekrardan noktalı virgül 2 tane çift tırnak boşluk şeklinde. Bakın burada artık ünlem görünmüyor şurada. Şimdi bir sonraki karakteri seçip kaldırmak istiyorum. Yani şunu kopyalıyorum bunu. Ctrl C. İkinci bir karakteri ve ondan sonraki karakterleri burada bulup kaldırmak istiyorsak şöyle yapacağız. Yerine koy formülünü içine gireceğiz. Bu burada kalacak. Noktalı virgül, çift tırnak. Demin kopyaladığım özel karakteri buraya yapıştırıyorum. Çift tırnak, noktalı virgül, tekrar çift tırnak diyorum ve enter. Şimdi bu karakter de gitti. Sonraki karakterim şu. Bunu kopyalıyorum. Tekrar şunun başına yerine koy. Noktalı virgül, çift tırnak. Kopyaladığım karakteri yapıştırdım. Çift tırnak, noktalı virgül, 2 tane çift tırnak, enter. O da gitti. Şimdi şunu alıyorum. Ctrl C dedim. Şuraya geldim. Başına yerine koy dedim. Tekrar noktalı virgül, çift tırnak. Kopyaladım karakterimi. Çift tırnak, noktalı virgül, 2 tane çift tırnak, enter. Ve son olarak da şu. Ctrl C dedim. Yerine koy. Noktalı virgül, çift tırnak, karakterimi yapıştırdım. Çift tırnak, noktalı virgül, 2 tane çift tırnak, enter. Şu anda sanki iç içe eğer yapmış gibi oldum ama bütün karakterleri seçtim. Şuradaki karakterleri. Peki ben bunu aşağı çektirdiğimde ne olur? Bakın bakalım. Burada hala bazı karakterler var. Çünkü biz sadece şu karakterleri seçtik. Git bunları bul ve git değiştir dedik. Peki diğer karakterleri bulmak için benim ne yapmam gerekiyor? Yapmam gereken şey şu. Ben daha önceki örneğimde şurada yapmıştım. Şu karakterleri alıyorum. Kopyalıyorum. Şuraya yapıştırdım bunları. Şunu silelim. Yukarı ötele diyelim. Ben buradaki bu 25 karakteri burada seçeceğim. Nasıl yapacağım bunu? Şöyle yapalım. Şunları silelim. Şuraya karakterleri seçtiğim yere siliyorum ve buradaki hücreyi seçiyorum. Şu şekilde hücreyi seçtiğimde tabi şurayı silmem lazım. Hücreyi seçiyorum. Fonksiyon F4 ile
Sabitliyorum bunu. Aynı şekilde şuradaki karakteri de siliyorum. Tırnaklarla birlikte. Ve şunu seçiyorum. Fonksiyon F4 sabitliyorum. Daha sonra bunu şu hücreyi seçiyorum. Fonksiyon F4. Daha sonra bunu tüm hepsinde aynı işlemi yapacağım. Ta ki buradaki tüm karakterleri seçene kadar. Şunu seçtim. Fonksiyon F4 dedim. Tekrar yerine koy. Çift tırnak. Şu hücreyi seçtim. Fonksiyon F4. Çift tırnak. Noktalı virgül çift tırnak diyorum. Tekrar şuraya yerine koy. Hepsini seçeceğim şimdi. Formülü görebilmek için şurayı açıyorum. Aynı işlemi 25 kez yapacağım. Karakter sayısı kadar. Ki tüm karakterleri almış olayım. Son 2 tane kaldı. Ve son. Yanlış yerde oldu.
Şurada olacaktı. Parantezi kapat. Enter. Şunu yukarı kaldıralım. Şunları da aşağı çektirelim. Şimdi istediğim oldu. Şunları da izlediğim zaman istediğim sonuca ulaştım. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgilerin sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.